Formula 1'de sezonun 8. yarışı Monaco Grand Prix'de bu sefer güç dengeleri değil, durumlar nasıl olabilir? Bunlara bakalım isterseniz. Neden güç dengelerini konuşmuyoruz? Çünkü yarışta istediğiniz kadar temponuz olsun. Eğer birinin arkasında kaldıysanız yavaş oluyorsunuz. O yüzden burada daha çok tempodan çok biraz daha takımlar şampiyonası üzerinden her takımın yapabileceklerini konuşalım isterseniz. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatmam var efendim. Tempo kodunu kullanarak Esport Plus'a indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Bu kodu kullanmanız bana yardımcı olacak. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum efendim ve videoya başlıyorum. McLaren'le başlayalım. Takımlar şampiyonası lideri. McLaren için Imola Grand Prix biraz hayal kırıklığıydı. Red Bull'un göstermiş olduğu yükseliş McLaren tarafını biraz rahatsız etti. Bu piste baktığımız zaman McLaren için aslında iyi bir pist olduğunu söyleyebiliriz. Bu aracın süspansiyonları çalışıyor ve araç hem çekişte hem de düşük hızlı virajlarda gayet iyi bir performans sergiliyor. McLaren buraya favori olarak gidiyor ama McLaren için her şey güllük gülistanlık değil. Çünkü aracın ön tarafının sertliği pilotları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ve Monaco tam anlamıyla bir pilotun özgüvene sahip olması gereken, aracıyla bütünleşmesi gereken bir pist. Andrea Stella'nın yaptığı açıklamalarda aracın ön tarafının çok sert olması pilotlarda biraz hassasiyet ve hissizlik sorunu yarattığını söylediler. Yani tek tura geldiğimiz zaman McLaren pilotları aracın ne yapacağından çok emin olamıyor. O yüzden Monaco'da tek turda sıkıntı yaşayabilirler. Bahsettiğim gibi her takımın burada ufak vatifleri var ve McLaren için en büyük sıkıntı sıralama turlarında ortaya çıkabilir. Ve zaten sıralama turları Monaco'da her şey demek. Pilotlarının bununla mücadele etmesi ve herhangi bir hata yapmaması gerekiyor. McLaren tarafı için bu hafta sonunun gündemi aracın ayarı olacak. Çünkü hız zaten orada. İkinci sıradaki Mercedes tarafına baktığımız zaman orada biraz daha sıkıntılar tempo üzerinden, daha çok aracın hızı üzerinden. Bu sene Mercedes yüksek hızlı virajlarda gayet iyi. Çekişleri gayet iyi. Düzlük hızları gayet iyi. Ancak bu aracın özellikle viraj ortalarında, düşük hızlı virajlarda sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Ve Monaco'da da düşük hızlı viraj sayısı bir hayli fazla. Burada her şey aslında biraz George Russell'ın tek turda neler çıkartacağına bağlı kalmış durumda. Bu sene George Russell tek turda bazen bizlere umut gösterdi ama bu Mercedes aracı tek turdan çok biraz daha yarışa yönelik olduğu için George Russell'ı engellemiş oldu. Takım tabii ki de sıralama turlarına yönelik bir ayar yapacaktır ve bu da kendilerine avantaj getirecektir. Ama açıkçası tempo olarak ben Mercedes'in biraz geride kalmasına bu hafta sonu şaşırmayacağım efendim. Üçüncü sıradaki Red Bull tarafında ise geçen seneden gelen sorunlar var. Geçen sene antrenman turlarında Max Verstappen'in bir açıklaması vardı hatırlarsanız. Bir telsiz mesajı vardı daha doğrusu. Nasıl hızlı gidebileceğimi biliyorum ancak araç buna izin vermiyor diye. Ve geçen seneden bu sene Red Bull'un süspansiyonlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Aracın kerp hassasiyeti burada ortaya çıkarsa Max Verstappen için yine kısıtlayıcı bir hafta sonu olabilir. Gördüğünüz üzere her takımın bir şeyi var ve bu sefer Red Bull tarafında yine performans orada olsa da kerp hassasiyeti sorunu, o süspansiyonlardan kaynaklanan sorunlar kendilerini kısıtlayabilir. Ve tabii ki de Red Bull'un en güçlü olduğu departman olan yüksek hızlı virajlar ve düzlük de burada yok. Bu da onlara biraz tempo açısından sıkıntı yaratacaktır. Ferrari tarafına baktığımız ise Ferrari tarafında geçen sene burada bir yarış galibiyeti görmüştük. Ancak geçen seneki o araç düşük hızlı virajlarda gayet iyiydi. Araç her türlü yön değişikliğine güzel bir cevap veriyordu Monaco pistinde. Bu sene ise durum geçerli değil. Aracın tümseklerde sürüş yüksekliği bakımından sorun yaşadığını biliyoruz. Ve burada tümsekler inanılmaz fazla. Aracın düşük hızlı virajlarda sıkıntı yaşadığını da biliyoruz. Hem Arabistan'da hem de Imola'da düşük hızlı virajlarda Sauber'den sonraki en yavaş takım Ferrari'ydi. Ferrari tarafında ciddi sıkıntılar var. Bir de üzerine bu aracın tek tur sorunu gerçekten çok fazla. Her şeyi birleştirdiğimizde gerçekten iş biraz Charles Leclerc'e kalıyor gibi görünüyor efendim. Bir sürpriz Q2 elenmesi yine Ferrari tarafında görülebilir tek araçla beraber. 5. sıradaki Williams için bu hafta sonu böyle inanılmaz şeyler konuşmayacağım. Biliyorsunuz Williams konusunda biraz özgüvenli davranıyorum ve iki araçta puan alacaklar diyorum ama bu hafta sonu bunu çok diyemiyorum. Yine alabilirler tabii ki de ama bu sefer çok özgüvenli değilim. Bunun temel sebebi aslında aracın biraz daha seri yön değişimlerinde yüksek hız virajlarda iyi olması ve düzlük hızla beraber bunu birleştirdiğinde gayet iyi olması. Aracın sürüşünün iyi olması pilotlara burada bir avantaj katıyor. Ama ben bu hafta sonu Williams'tan çok farklı bir takımın sürpriz yaratabileceğini düşünüyorum. 6. sıradaki Haas için aslında çekiş noktalarının olması gayet iyi ama Haas'ın istediği şey uzun düzlükler ve burada o yok. Aracın ayar konusunda sorun yaşadığını biliyoruz. O yüzden Haas için biraz sıkıntılı bir hafta sonu olabilir yine. Ama Esteban Ocon'un bu pistte ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. O yüzden Haas tarafında biraz Esteban Ocon tarafına bakmak gerekiyor bu hafta sonu. Aston Martin tarafında ise yine Mercedes'e benzer şeyler söyleyeceğim. Araç gelişti evet. Ama Imola'daki medium lastiklerin biraz doping etkisi yarattığını düşünüyorum. O yüzden inanılmaz beklentiler içerisinde değilim. Bu aracın temel sorunu halen daha düşük hızlı virajlar ve dediğim gibi
Düşük hız virajlar burada çok fazla. Aston Martin tarafı için ben bu hafta sonunun o kadar parlak olmasını beklemiyorum. Racing Bulls tarafına baktığımız zaman Racing Bulls'ta Isaac Hadjar bir şekilde kendisini ortaya atmayı başarıyor. Yine aynı şekilde kendisini Q3 atabilir. Racing Bulls tarafının biraz daha yüksek hız viraj sevdiğini biliyoruz. Burada o yok. Farkındayım ama bu aracın temel tek tur performansı kendilerini puan potasına atmaya yardımcı olabilir. Ve Alpine'e geliyoruz. İşte sürpriz yapmasını beklediğim takım Alpine. Evet, Alpine şu anda yalnızca 7 puan aldı ve Takımlar Şampiyonası'nda 9. sırada ve kendilerinin böyle inanılmaz bir temposu yok. Ama Alpine için biraz sezonun şanssız başladığını düşünüyorum. Bir kere ilk 6 yarışın 4'ünde kendi tempolarını ortaya koyamayacakları pistler vardı. Çin pistinde ortaya koyabilirlerdi ama bu sefer de uzun düzlükteki Renault motoru kendilerini sıkıntı yarattı. Öne çıktıkları tek pist ise Bahreyn'di ve Bahreyn'de düşük hızlı virajlardaki Alpine performansı gerçekten harikaydı. Alpine orta sektörde McLaren'den sonraki en hızlı takımda Bahreyn'i unutmayalım. Bu aracın mekanik yol tutuşu, süspansiyonları gayet iyi çalışıyor ve burada tam olarak bunlar isteniyor. Aynı zamanda düzlüğün olmaması, Renault motorunun dezavantajının ortadan kaybolması Alpine'e inanılmaz bir etki edecektir. Alpine tarafında inanılmaz özgüvenliyim. Ben Pierre Gasly'nin kendisini sıralama turlarında ilk 5'e atabileceğini düşünüyorum. Hatta bir adım ileriye gidiyorum. Belki de bir podyum şansı olabilir Pierre Gasly tarafında. Umarım Pierre Gasly hayatının en iyi hafta sonlarından birini geçirir de Alpine'e güzel bir sonuç getirebilir. Sauber tarafında ise Nico Hülkenberg'in tek tur performansı yine burada kendine bir avantaj getirebilir. Imola'da muhteşem bir performans göstermişti Nico Hülkenberg. Ama Imola'da seri önde işin. Tabi biraz Sauber'in işine yarıyor. Düşük hızlı virajlarda en yavaş araç Sauber. O yüzden yine kendilerinden çok bir şey beklemiyorum. Çıkartırsa Hülkenberg çıkartır. Evet, araçların yapabilecekleri, yapamayacakları, sıkıntıları, bunları değerlendirmek istedim. Bir de tabii 2 pit kuralı var. 2 pit kuralı sayesinde bütün dengeler değişebilir. Şimdi bir senaryo yaratalım hep beraber ve yarışı nasıl etkileyebileceğini bu 2 pit kuralının hep beraber bakalım. Örnek veriyorum, Ferrari pilotlarından bir tanesi Q2'de elendi. Tabii ki de 9'unculuk 10'unculuk için yarışmak Ferrari için bir anlam ifade etmiyor. Risk alacaklardır. Ben onlar yerinde olsam 2 pit kuralının getirisiyle beraber İlk turda pite girer ve önümü açarım. Bu sayede trafikte giden pilotlar birbirlerinin temposunu dikte ederken önüm boş bir şekilde fark kapatır ve büyük bir undercut yaparım. Trafiğe yakalansam bile bu bir sorun olmaz. Çünkü öndekilerden bir pit daha az yapmam gerekiyordur. Erken pite girmem ve açılış turundaki tempom diğer pilotların da pite girmesine sebebiyet verebilir. Yani aslında bedavadan 2-3 sıra kazanma şansı oluşabilir undercut'la beraber. Tam tersi bir şekilde yarışın sonuna kadar bekler ve bir güvenlik aracıyla beraber pit yapmaya çalışabilir. 2 pit sayesinde aslında bütün stratejiler daha fazla derinlik kazanmış durumda. Veyahut da ön tarafta bir pilotunuz yarışıyordur. Mesela Red Bull tarafını örnek göstereyim. Max Verstappen kendisini ilk sıraya attı ve pole'den kalkıyor. McLaren'lerde 2-3. Pit yapmak için Yuki Tsunoda'yı beklerim. Ve bir anda bütün inisiyatif elime geçer. McLaren'ler undercut sayesinde önüme geçemez. Çünkü Yuki Tsunoda piste kalır. Yuki Tsunoda isterse bütün yarışı pit yapmadan bitirsin, diskalifiye olsun. Umurumda değil. Zaten takımlar şampiyonu düşünmüyorum. Yuki Tsunoda'nın yaratacağı trafikle beraber McLaren'leri hem pite sokmayabilir, pite girseler dahi trafikte tutabilirim. Bu tarz ufak ufak denemelerin de bütün yarışın o taktik tatlısını değiştirebileceğini düşünüyorum efendim. Yani hem ön taraf hem arka tarafta inanılmaz erken pitler hem de önde ana pilota yardımcı olmak için inanılmaz geç pitler görebiliriz. Bunlar ihtimal dahilinde ve hatta bahsettiğim gibi güvenlik aracıyla beraber pit yapmak için uzun bir süre pistte kalabilirim. Bütün bunlar bütün yarışın dinamini değiştirecek ve pole'den kalkanın Monaco'da kazanamayacağı veyahut inisiyatifin elinde olmayacağı bir yarış bizlere gösterebilir. Çünkü geçen senelerde herkes tek pit yaptığı için öndeki pilot lastiklerini koruyor, tempoyu dikte ediyor ve bu sayede arkasındaki ismin undercut yapmasını engelliyordu. Ve ardından elindeki lastiği kullanarak pite yakın bir şekilde fark açıp yarışı rahat bir şekilde kazanıyordu. Artık bunu yapamazsınız. Çünkü arkadaki pilot undercut yapsa, trafiğe girse bile siz bir pit daha fazla yapmak zorundasınız. O yüzden artık lider pilotun da zorlaması gerekiyor ve fark açması gerekiyor. Tabii şöyle bir şey de olabilir. 1-2'den kalkan McLaren düşünelim. Oscar Piastri pole pozisyonunu aldı. Arkasında Norris var. Piastri uzayıp gidebilir. Norris'e biraz daha tempoyu düşürmesi söylenebilir ve bu sayede aslında Monaco galibiyetini garantileyebilirsiniz. Norris tarafında ise aslında uzun gitmek avantaj yaratacağı için ona da aslında çok büyük bir zarar olmayabilir. Yani birden fazla senaryonun değiştiği pit taktikleri görebiliriz. Bu da Monaco yarışını evet pist üstü mücadele görmeyeceğiz ama taktiksel açıdan inanılmaz keyifli bir hale getirebilir. Veyahut da kırmızı bayrakla yapılan bir pitten sonra yarış bir anda durağında olabilir.
birçok alternatifi bizlere sunan bir kural olmuş oldu bu 2 pit kuralı. Tabii kötüye kullanılma olasılığı var. Kuralların ruhuna aykırı bir şekilde kullanılma olasılığı var ama günün sonunda eğer kural buysa herkes istediğini yapabilir. Evet, gördüğünüz üzere Monaco'dan çok şey bekliyorum. Sürprizler bekliyorum. Pit taktikleri bekliyorum. İşlerin karışmasını bekliyorum. Gerçekten bu sene Monaco Grand Prix için oldukça heyecanlıyım. Orta bölümde kim erken pite girmiş, kim geç pite girmiş, bunlar gerçekten yarışın bütün dinamiğini değiştirebilir. Çünkü orta grupta çok erken pit yapan bir Ferrari öndeki isimleri bile undercutlayabilir mesela. Ben Ferrari örneği veriyorum ama mesela Mercedes ya da McLaren ya da Red Bull, bunlar fark etmez. Yani bu durumlar gerçekleşebilir. O yüzden çok cesurca hamleler görebiliriz diye düşünüyorum. Evet efendim, Monaco'dan beklentilerim bu şekildeydi. Umarım keyifli ve bilgilendirici video olmuştur. Videonun başında bahsettiğim gibi Tempo koduyla beraber Esport Plus'a indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Bu kodu kullanmanız bana yardımcı oluyor. Bir sponsorluktan çok işbirliği olduğunu söyleyebilirim. Ama Formula 1'den insanların gelmesi belki de Formula 1'in önemini gösterebilir diğer markalara diyorum. Videoyu beğenmeyi ve hype atmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma halen de abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.